Hanımlar, beyler günaydın. Efendim bugün 23 Eylül Cumartesi, sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve tabii ki en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Sağlık Merkezi'nde özellikle kulak, burun, boğaz hastalıklarının toplumda en sık görülenlerine bugün birer pencere açacağız. Nedir onlar? Efendim sesim geliyor mu? Böyle bir espri vardır, evet. Sesim geliyor biliyorum ama acaba sağlıklı geliyor mu? Acaba ses tellerim ne kadar sağlıklı? Sesim ne kadar kaliteli? Bütün bunları konuşacağız. Ses hastalıkları ve özellikle ses kısıklığının altında acep ciddi bir sebep olabilir mi? Bütün bunları konuşacağız. KBB uzmanı Doktor Elat Azizli ilk bölümde konuğumuz olacak. İkinci bölümde ise horlama. Boşanmalar bile oluyor horlama sebebiyle ve horlamaya bağlı olarak yine çok sık görülen, çok tehlikeli diye bilinen bir hastalık tedavi edilmediğinde uyku apnesi. Gecede kaç kez soluğunuz kesiliyor? Efendim bu çok önemli. İşte bu konuyu da yine KBB uzmanı Doktor Erkan Uygur anlatacak. Sağlık Merkezi her zaman olduğu gibi efendim dolu dolu içeriğiyle başlıyor. Çaylar, kahveler hazırsa lütfen 45 dakika bizimle kalın. Bekliyoruz. Ses bir insanın kişiliğinin, eğitiminin hatta duygusal halinin yansıması olarak kabul edilir. Ses hastalıkları neden olur? Belirtileri neler? Ses kısıklığı nasıl tedavi edilir? Ses kısıklığı ne zaman tehlikelidir? Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Elat Azizli Sağlık Merkezi'nde ses kısıklığını anlatıyor. Uyku apnesi ve horlama neden olur? Uyku apnesi tehlikeli midir? Uyku apnesi nasıl tedavi ediliyor? Uyku apnesi ve horlama sorunu olanlar dikkat! Operatör Doktor Erkan Uygur Sağlık Merkezi'nde sizler için anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce söylediğim gibi ses hastalıklarını konuşacağız. Ses hastalıkları neden olur? Altında ciddi bir sebep olabilir mi? Sesimiz niye kısılıyor? Doğru teknikler neler? Tedavileri neler? Bütün bunları seste uzmanlaşmış KBB hekimi Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden operatör doktor Elat Azizli hocamla konuşacağız. Sesinize ilişkin sorularınız varsa, örneğin nodülünüz varsa, tedavi olmadıysanız, ciddiyetini merak ediyorsanız ya da sesiniz sıkça kısılıyorsa 0530 040 70 05 ve 06'dan lütfen tuşlayınız. Bakalım Türkiye'nin hangi illeri bu sabah bize Sağlık Merkezi'nden günaydın diyecekler, bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydınlar, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam sizinle aslında sezon bitmeden ses teli, ses ameliyatlarını konuşmuştuk. Ses değiştirme ameliyatlarını. Ses değiştirme, inceltme ve kalınlaştırma ameliyatları konuşmuştuk. Evet, ilginç teknikler vardı ama bugün dedik ki ses teli hastalıkları, ses hastalıklarını konuşacağız. Doğru. Şimdi sesimiz kendimizi ifade ederken hem duygu ruh durumumuzu yansıtıyor. Tabii. Psikolojik bir yönü de var. Tabii. Keza onun dışında fizyolojik olarak işte sesiniz kalın, ince, gripli, yankılı, kısık ki bizim gibi sunucular, spikerler, avukatlar değil mi? Konuşarak ses sanatçıları hatta politikacılar çok önemli ses. Kesinlikle. Ses niye hastalanıyor? Şimdi sesimiz her şeyimiz. Zaten ses telleri o kadar hassas ki en ufak bir problemde hemen kendilerini belli ediyorlar. Yani atıyorum birisiyle çok kısa bir süre konuştuğunuz zaman sesinin kısık olduğunu, hasta olduğunu telefondan bile anlayabiliyorsunuz. Aynen. Bu güzel bir şey. Vücudun savunma mekanizması. Bu her organ aslında üzerinde bir problem olduğu zaman kendini gösterebiliyor. Ses telleri de bu konuda çok biraz ince ve hassas organlar. Ses tellerimiz iki tane yapı, iki tane kıvrım dudak gibi. Bunlar V şeklinde, şu şekilde açılıp kapanıyor. Yani tek bir ses teli yok. Ses telleri var. Sağ ve sol ses teli. Şimdi bunlar birbirine temas ederek, titreşerek çalışan organlar oldukları için üzerlerinde en ufak bir problem olduğu zaman soğuk algınlığı, işte bakteriyel enfeksiyonlar, mantarlar, polipler, nodüller hemen kendini belli ediyor. Aslında sağlıklı ses nedir? Kulağa tuhaf gelmeyen, yani kulağa normal gelen ses aslında
en sağlıklı sestir. Hastalıklı ses ise çevreyi, dinleyenleri rahatsız eden, kişinin kendisini rahatsız eden, zaten hemen bir şekilde ben hastayım şeklinde ya çatallanan, ya kısılan, ya boğuk çıkan ya da hiç çıkmayan bir sese ses hastalıkları deniliyor. Hocam ses nasıl çıkıyor? Yani şimdi burun, rezonanslar, Tamam. değil mi? Boşluklar. Kesinlikle. Tam aşağıdan başlayayım ben aslında. Hadi öyle yapalım. Şimdi çok kısa anlatıyorum. Aslında çok uzun bir olay bu anlatımı. 3 tane temel organ var. Bunlardan bir tanesi körük, akciğerler. Tamam. Akciğerler körük gibi aşağıdan şöyle hava gönderiyor. Hava gelince karşısına bir V şeklinde ses teli çıkmış oluyor. Tamam. O sırada ses teli kapanıyor. Aşağıdan gelen körüğün etkisiyle, havanın etkisiyle ses telleri açılıp kapanmaya başlıyor. Bu bir saniyede yaklaşık 140'dan 300-400'lere kadar frekanslara kadar bu frekansları bulan bir sayı bu aslında. Benim ses frekansım mesela 120 civarındadır. Yani şu an ben bir saniyede ses telim yaklaşık 120 defa titreşiyor. Sizinki muhtemelen 170 civarlarında filandır. Niye ki ya? Kadınlarda öyledir. Çünkü biz kadınlar sinirlenince cak cak bağırıyoruz. Aynen öyle. 160-170 defa titreşiyor. Ve ham bir ses ortaya çıkıyor. Şurada, tam şu bölgede. Ha. Ham ses ondan sonra işleniyor 3. basamakta. Dil kökü, boğaz, yutak, sinüsler, burun. Orada bir yankılanma olayı oluyor. Ve aslında sesimizin rengi buradan sonra başlıyor. Şimdi mesela gripken benim sesim daha güzel çıkıyor. Şöyle Öyle düşünüyorum gripli ya. sesinizi daha çok seviyorsunuz, öyle söyleyelim. Çünkü mat bir ses çıkıyor. Bunun nedeni de sinüslerimizin dolu oluşu. Sinüsler dolu olunca çıkan ses sinüslerde yankı yapmıyor. Yankı yapmadığı için daha tok, daha duyulması zor, mat bir ses ortaya çıkıyor. O yüzden birisiyle konuştuğun zaman senin burnun mu tıkalı, hasta mısın şeklinde yorumlar almış oluyor hastalar. Peki şimdi ses teli hastalıklarını konuşurken toplumda en sık görülen zannediyorum ses kısıklıkları. Kesinlikle. Ama bunun altında ciddi bir sebep de olabiliyor. Tabii, yani şöyle hani öksürük nasıl bir hastalık değilse, birçok hastalığın bulgusuysa, bulantı kusma nasıl bir hastalık değil, bir sürü hastalığın bulgusuysa, ses kısıklığı da aslında bir hastalık değil. Ses kısıklığı ses teli üzerinde bir problem olduğunu anlamına geliyor. Şimdi çok basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir larenjit de ses kısıklığı yapabiliyor. Bir ses teli kanseri, bir gırtlak kanseri de ses kısıklığı yapabiliyor. Ama bunlardan hangisi en çok görülüyor? %60-70 görülen larenjitler. Yani üst solunum yolu enfeksiyonlarına, viral veya bakteriyel enfeksiyonlara eşlik eden larenjitler. Yani ses telleri nasıl burnumuz, gözümüz, dudaklarımız, boğazımız şişebiliyorsa ses telleri de aynı şekilde şişiyor ve sabah uyanıyorsun sesin gitmiş. Bu üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı gelişen ses kısıklıkları. Bunun altında viral enfeksiyonlar var. 3-5 gün ses istirahati öneriyoruz hastalara, rapor veriyoruz. Bol sıvı tüket diyoruz, sigara içme diyoruz. Yani ses tellerini dinlendir. Ses telleri zaten iyileşir diyoruz. Tekim öyle oluyor. En fazla 5-7 gün içinde hasta sesini kötü kullanmazsa, kısık haliyle sesini hor kullanmazsa kendi kendine geçip gidiyor. Bakteriyel larenjitler, biraz muayene ettiğimiz zaman ses telinin üstünde böyle iltihap görüyorsak, akıntı görüyorsak, ateş görüyorsak o zaman antibiyotik tedavisi veriyoruz. Yine ses istirahati öneriyoruz. Yine bol sıvı tüket diyoruz. Yine reflü yapacak, sesini bozacak yiyecekler yeme diyoruz. Yine bir hafta 10 gün içine geçiyor. İkinci sık gördüğümüz ses kısıklığına neden problemler kullanıma bağlı. Mesela bir önceki akşam konsere gittiniz. Yüksek bir gürültü var. 80-90 desibel bir gürültü var. Müzisyen bir parça söylüyor. Sizin ses aralığınızda hiç değil. Kadınsanız erkek konserine gitmişsinizdir. Erkeksen kadın. Ve siz ona eşlik etmeye kasıyorsunuz. O sırada tabii ki ses tellerinizi yormuş oluyorsunuz. Maçta oluyor bir de. Maçta oluyor. Hastalar bana gelip diyor hocam işte yıl 2011 diyor. Fener'in maçı 10. dakika ondan sonra ses gitti diyor. Aynen bunu öyle söyleyenler olur. var. Tabii var. Çünkü şöyledir. Ses telleri bir kas. Hani bir anda ağırlığın altına girdiğiniz zaman kaslarınızı ısıtmadan bir antrenmana giriştiğiniz zaman nasıl kaslarınıza hasar verebiliyorsanız ses telleri de öyledir. Profesyonel ses sanatçıları sahneye çıkmadan 35-40 dakika bazen 1 saat ses ısıtma egzersizleri yapar. 20-25 senelik profesyoneller bile. Dolayısıyla bunlar böyle yaparken sizin bir anda 1 saniyelik çığlık atmanız tabii ki ses tellerinize zarar verir. Ne yapar? Ses telleri üzerinde kanama odakları yapar. Ses teli polipleri yapar. Ses teli ödemi yapar. Dolayısıyla ses telleri biraz narin, ince organlar. Onlara bakmak, onların dilinden anlamak çok önemli.
Peki hocam, şimdi çok sık görülen nodüller ses tellerinde. evet, çok sık değil mi? görüyorum, evet. Bunun nedeni ne? Neden nodülleşme oluyor? Nodüller yine büyük oranda, çok büyük oranda kadınlarda oluyor. Kadınların ses teli yapısından dolayı, ses telinin yerleşim ve kapanma özelliklerinden dolayı kadınlarda oluyor. Aslında ben ses teli nodüllerini nasırlara benzetiyorum. Yani kötü bir ayakkabı giydiğiniz zaman önce orası yara olur, sonra işte su toplar, ondan sonra bir süre sonra orada bir nasırlaşma olur. Ses tellerindeki nodüller de öyledir. Nodül oluşmadan önce mutlaka bir süre, 3 ay, 5 ay, 1 sene kötü solunum kullanımı, kötü ses kullanımı vardır. Öğretmenler. Oraya bir virgül Tabii. koyalım. Bakın hanımlar, seslerimize dikkat edelim. Değil mi? Kesinlikle. Bilmiyorum, beyler ah mı ediyor? Ne yapıyorlar? Sesimiz hasta oluyor kardeşim. Olabilir. Antalya'ya döneceğim. Sultan Hanımcığım, günaydın. Günaydın. Sesiniz güzel geliyor. Bakalım soru neyle ilgili olacak? Buyurun. Benim sorum kulağımla olacaktı. Tamam. Benim kulağımda çok aşırı derecede uğultu ve çınlama var. Çok aşırı, hem de çok rahatsız ediyor beni artık. Tek kulağınızda mı? Sol kulağımda, evet, sol kulağımda çınlama var. Sağ kulağımda da böyle çıt çıt köpük sesleri geliyor sürekli. Doktora gittiniz mi hiç? Evet, gittim. Ne dedi? Vallahi hepsi değişik bir şeyler diyorlar. Tinnitus mu? Çınlama. Şimdi çınlama çok uzun Hoşça bir konu kalın. Sultan Hanım. Şu küçücük, şimdi KBB konuşunca bu konuları. Tabii yok. Hani şöyle, tabii tek taraflı çınlamaları ciddiye alıyoruz. Bir takım görüntülemeler yapıyoruz. Bir takım tomografiler, MR'lar çekiyoruz. Şimdi buradan hani işitme testini görmeden, filmlerini görmeden Bir şey yorum yapmak söyleyemeyiz. çok zor. Ama mutlaka iyi bir kulak burun boğaz uzmanı bu işi çözecektir. Çözümü yoksa da zaten onu söyleyecektir. Ama hastamız genç bir hasta. Yani mutlaka altından bir şey çıkacak, bir problem çıkacak ve hani yaşlı bir hasta olsa, işitme kaybına bağlı veya uzun süre akustik travma, yani ses travmasına bağlı olan birisinde böyle çok konuşmuyoruz. Olumlu konuşmuyoruz ama genç hastalarda tedavisi oluyor çoğu zaman. Peki hocam, şimdi az önce dediniz ki bu nodüller hanımlarda daha çok oluyor. Evet. Seslerini iyi kullanmaları lazım. Evet. Şimdi o sesi iyi kullanmak Tabii. bizim elimizde mi? Nasıl yapacağız bunu? Ben hep sporcu örneği veriyorum. Çünkü ses tellerde bir kas olduğu için onları kullanmayı öğrenebilmek lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Profesyonel ses sanatçısı değilsek, çok yoğun konuşma tempomuz yoksa, öğretmen değilsek, günlük az miktarda konuşmayla hiçbir problem yaşamadan hayatımızın sonuna kadar bir şekilde idare edebiliriz. Ama işin içine çok konuşma, meslek gereği, gürültülü ortamda konuşma, üzerine sigara içme, yoğun kahve tüketme, reflü yani mide asidini artırıcı yiyecekler girdiği zaman bu sefer bunların hepsi ses tellerinin üzerinde Baskı mı yapıyor? basamak olumsuz etkiler yapıyor. Hani bu şuna benzer. İlk başlarda sigara içerseniz hiçbir sıkıntınız yoktur. Sonra yaşınız arttıkça bir nefes darlığınız olur, balgamınız olur, Sesi de öksürüğünüz olur. kalınlaştırıyor. Aynen öyle. Şimdi ses tellerinin olmazsa olmaz kuralları vardır. Bunlardan bir tanesi, ses telleri suyu çok sever ve susuzluktan inanılmaz etkilenir. Öyle mi? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. İçelim o zaman. Aynen öyle. Şimdi suyu içerken ses teline temas etmiyor. Yani biz su içtiğimiz zaman ses telinin hiçbir yerine dokunmuyor. Tamam. Ses teline dokunduğu anda öksürtür çünkü sizi. Yani biz su içtiğimiz zaman ses tellerinin oraları kayganlaştırmıyoruz. Ama su içtiğimiz zaman vücudumuzun genel sululuk oranını, yani hidrasyonumuzu artırıyoruz. Bu cildimize de iyi geliyor, gözümüze de iyi geliyor, ağzımıza da iyi geliyor ve ses tellerinin kaygan bir şekilde titreşmesini sağlayan tükürük bezeleri vardır alt yüzünde. Orada bol bol sıvı salgılandığı zaman ses telleri de akar. Güzelce açılıp kapanır. Şimdi bunlardan bir tanesi bol sıvı tüketmek. Tamam. Bol nedir? 1,5-2 litre civarlarında. Özellikle yaz aylarında çok terliyorsanız, spor yapıyorsanız bunu biraz daha artırabilirsiniz. 2. Ses telleri vücuttan su atan ilaçları sevmez. Mesela veya yiyecekleri. Kahve çok tüketiyorsanız, ben günde 2-3 kupa filtre kahve içerim. Yanında da hiç su yok. Yani bu fark etmişsinizdir. Kahve içtiğiniz zaman inanılmaz bir idrar çıkışı olur. Evet. Ödeme. Şimdi aynen öyle. Şimdi vücuttan su atılır.
Aynı zamanda kahve reflü yapar. Dolayısıyla ses telleri bundan olumsuz etkilenir. Yani Gün içinde- midedeki bir problem de reflü gibi ses tellerini etkileyebilir. Aynen öyle. Yani bir yoğun kahve tükettiğiniz zaman mide asidiniz artar. Mide asidi ses tellerini olumsuz etkiler. Onun üzerine vücuttan su attığı için ses telleri kurumuş olur. Yani susuz hali gelmiş olur. Ve bunun üzerine de çok konuşursanız ses tellerinizi olumsuz etkilersiniz. Küçük virgül Bursa'ya dönelim Tabii. Antalya'dan sonra. Ali Beyciğim günaydın, iyi sabahlar. Günaydın hanımefendi. Hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ses telleri hastalıkları konuşuyoruz. Sorunuzu alabilir miyiz lütfen? İzliyorum. Buyurun. Ben 2011'de larynx hastası oldum. Tedavi gördüm, işin tedavisi. Normal periyodik kontrollerimi yaptım bir seneye kadar. 3 aydı. Sonra 6 aya çıktı, 1 sene çıktı. Görünüşte hiçbir şey yok ama en ufak bir şeyde sesim ısırıyor, bol çatallık yapıyor bir şeyler. Şu an yeni mi uyandınız Ali Bey? Efendim? Yeni mi uyandınız? Sesiniz Yok Ali Bey, gırtlak kanserinden radyoterapi gördünüz değil mi? Doğru anladım. İşin tedavisi gördüm, evet efendim. İşin tamam. Tamam Ali Bey, çok haklısınız bu konuda. Çok geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şimdi erken bu evre. tür tümörler de değil mi Tabii etkiliyor? tabii. Şimdi erken evre gırtlak kanserleri ameliyatsız işin tedavisi, yani radyoterapiyle tedavi edilebiliyor. Fakat radyoterapi belli bir bölgeye yoğun miktarda işin verilmesi anlamına geliyor. Oradaki kanser dokuları tabii ki kayboluyor ama çevre dokularda, yani ses tellerinin total alanı zaten 2 santimetreye geçmiyor ve orada bir 5 milim 8 milimlik bir tümör olduğunu düşünürseniz işin alanında biraz daha geniş verildiği zaman az önce konuştuğum konu tükrük bezleri bu ışından etkilenmiş oluyor. Atıyorum orada 1 milyon tükrük bezi varsa bu 100 binlere kadar düşmüş oluyor. Ve gördüğünüz gibi çok iyi bir örnek oldu. İşine bağlı tükrük, yani gırtlağın kayganlaşmasının, oradaki tükrük salgısının azalması nasıl ses problemine neden olabiliyor? Şimdi Ali Bey hastalıktan kurtulmuş, hastalığında hiçbir Çok şükür. problem yok. Ama sesi kısık. Neden? Çünkü radyoterapiye bağlı orada tükrük bezelerinde bir azalma var. Dolayısıyla ses telleri çok çabuk kuruyor. Kuruduğu için de sesi böyle çatallı çıkıyor. Çok iyi bir örnek oldu. Ali Bey, hiç canınızı sıkmayın. Genelde 1-1,5 sene içinde o tükrük bezelerinin sayesinde bir miktar artış oluyor. Ve şunu dakika. unutmayın, bol bol sıvı tüketmeniz gerekiyor. Az önce anlattığım vücuttan su atan yiyecek ve içeceklere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Acılı ve baharatlı yiyeceklere çok dikkat etmeniz gerekiyor ki ses tellerinizin eski sağlığı yerine gelsin. Bir süre sonra bu problemden çok daha az müzdarip olacaksınız, merak etmeyin. Şimdi hocam, Buyurun. vatandaşa sorduk. Dedik ki sesinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Nasıl koruyorsunuz? Evet. İlginç cevaplar var. Aslında hepimizin yaptığı Merak ediyorum. hatalar da var. Hadi bakalım Merak vatandaşlarımız ne demiş? Bu arada ben anonsu yaparken ses kısıldı. Fena. Hadi bakalım. Efendim sesiniz kısılmıyor mu hiç? Yok, bir an önce bir rahatsızlık geçirdim, ondan kalan bir rahatsızlık var. Peki sesiniz kısıldığı zaman ne yaparsınız? Biraz soğuk su içmem herhalde. Hiçbir zaman ne bileyim, boğazıma iyi gelecek vitaminler alırım. İlaç kullanmam çoğu zaman. Sesiniz kısıldığı zaman neler yaparsınız? Boğazımı temizlerim Nasıl? diyerek. Sesiniz kısıldığında ne yapıyorsunuz? Dinlendiriyorum. Ihlamur, bitki çayları. Yani soğuk içecekler içmiyoruz. Tuzlu gargara, öyle şeyler. Sesiniz kısıldığında ne yapıyorsunuz? Doktora gidiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ki abla. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir bardak su içiyorum, geçiyor. Yine kısmak, yine kısıldı yani. Kısıldığın zaman yağ içerim. Yağ içiyorsun. Zeytinyağı falan. Ne kadar sıklıkta? Yani bir kaşık falan içerim. Sesim kısıldığında ne yaparım? Az konuşurum, daha az konuşurum. Sıcak bir şeyler içerim. Nane limon annemler sağ olsun içerim. Bu şekilde yani ek bir şey. Sesiniz kısıldığında neler yaparsınız? Neye dikkat edersiniz? Genelde annem ballı limon içirir. Onun dışında fazla konuşmamaya çalışırım. Sesim kısıldığında yani kendi üşüttüğümü düşünürüm. ve sıcak sulu bir şeyler içmeyi falan diyelim yani.
Şimdi ilginç Bu ne oluyor bu? İlginç bir tespit, ilginç bir şey fark ettim. İşte oran şöyleydi. Ortalama 10 kişiye sordular. 3'ü kadın, diğerleri erkekti. Kadınların hepsi doğru cevap verdi. Az konuşurum. Ne kadar zor bir şey. Aslında biliyor musunuz, ses kısıklığında ilk söylediğimiz şey az konuşmaktır. Ses tellerini dinlendirmektir. Üçü de doğru söyledi. Az konuşurum. İşte o ballı, ıhlamur falan bitki çayları, bunlar hepsi aslında sıvı alma şeklidir. Yani hidrasyonu, yani vücuda sıvı almayı artırırlar. Dolayısıyla aslında çoğu ses kısıklığında, yani larenjitlerde herhangi bir ekstra bir ilaç kullanımına da gerek yoktur. Sesinizi dinlendirirseniz ve bol sıvı tüketirseniz çoğu zaman kendiliğinden geçip gidiyor. Ama ses kısıklığınız 2-3 haftayı geçiyorsa, kullandığınız ilaçlara cevap vermiyorsa, bu söylediğim şeylere dikkat ediyorsanız ama ses kısıklığınız geçmiyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gelmek lazım ve ses tellerinin görüntülenmesi ve muayene edilmesi gerekiyor. Hocam şimdi nasıl düzeltirsiniz deyince hepimizin yaptığı bir hata var. Az önce ben de VTR dönüşünde falan. Evet. Bu yanlış bir şey mi? Şimdi şöyle bir şey var. O temelde zorlanıyor mu? Tabii boğaza gelmiş bir balgam, bir salgı parçasını atmaya çalışma hareketi. Glottik atak, sert glottik atak diye de geçiyor. Bunu yaptığımız zaman hepimiz bir şekilde gün içinde yapıyoruz ama bunu yaptığımız zaman ses tellerini birbirine çok hızlı ve sert bir şekilde çarpıştırmış oluyoruz. Ve çok yapıldığı zaman aslında ses tellerine zarar veren, ses tellerinin arkasında granulom dediğimiz böyle bir çıkıntı, iyi huylu bir kitlelerin oluşmasına kadar gidebilen bir tablo. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yapmamak ve yaparken önüne bir H eklemek şeklinde, yumuşak bir şekilde yapmak, aynen öyle. Ve o geldiği zaman hemen durup bir su içmek şeklinde değiştirirseniz çok daha faydalı olacaktır. Bunu bilmiyorduk. Adana'ya dönelim. Nazife Hanım değil mi? Merhaba. Merhabalar Nazife Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. İyi misiniz? Hamdolsun. İyiyiz efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Benim sorum hocama, konuşurken ses kısıklığı değil de çok acı çekiyorum. Yani normalde konuşurken sürekli bir acı var. Yani bu boğazımın tam hizasından, yani boyundan yukarı doğru sürekli acı çekiyorum. Yani faranjit dediler ama şimdi daha farklı acılar oluyor. Çok da su içen bir insan değilim. Anladım. Gece yemeleriniz var mı Nazife Hanım? Uyumadan önce atıştırmalarınız var mı? Var, evet. Onu biraz yapıyorum. Şimdi memleket Adana olunca bir kebap yapar mı? Acı sordu, evet. Hocam acı biber falan ses kısıklığı yapar mı? Ya da açar mı? Şöyle Nazife Hanımcığım, çok geçmiş olsun. O konuya Hoşçakalın. Sevgiler. Şimdi özellikle Nazife Hanım'ın anlattığı şey, özellikle konuşurken canım yanıyor, boğazımda bir şey var, işte yutkunuyorum, geçmeyen bir şey var. Bunlar hepsi boğaz reflüsünün bulgularıdır ve bu hastaların büyük çoğunluğunda yeme içme alışkanlıkları ile ilgili bir takım problemler vardır. O yüzden gece yemelerini mutlaka kesmesi lazım Nazife Hanım'ın. Çünkü reflüs olabilir. Reflüye bağlı mide içeriği, yani normalde yediğimiz her şeyi sindirebilen bir içerik, düşünün, boğazımıza geliyor. Şimdi hastalarımın çoğu diyor ki benim midemde hiçbir sıkıntım yok, şuramda hiçbir problem yok. Ama boğaz reflüsünde zaten şurada hiçbir problem olmaz. Bütün hikaye buradadır. Sabah ses kalın çıkar, kaba çıkar, konuşurken canı yanar, uzun süre konuştuğunda boğazında bir balgam varmış, bir kütle varmış, atmaya çalışır gibi bir takım şikayetler olabiliyor. Dolayısıyla özellikle gece yemelerini kesmesi, mümkün olduğu kadar acılı baharatlı yiyecekler azaltabildiği kadar azaltması, bütün bunlara rağmen geçmezse de bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gitmesinde fayda var. Faranjit değil bu, yani faranjit konuşurken ses kısıklığı yapmaz. Faranjit daha çok yutkunurken, çünkü faranjit ile larenjit çok karıştırılıyor. Larenjit ses teli iltihabıdır, faranjit yutak iltihabıdır. Faranjit olduğu zaman daha çok sesle ilgili değil, boğazla ilgili bir takım problemler yaşanır ama muhtemelen reflüye bağlı larenjit geçiriyor Nazife Hanım. Peki hocam şunu soracağım. Tabii. Yani sanatçı olabilirsiniz, şarkı söylersiniz, konseriniz vardır, program sunarsınız. Ses gitti, kısıldı. Evet. Ertesi günde çok önemli bir şeyiniz var, yayınınız var. Açabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii bu şöyle, bu tabii bizim için de bir acil bir durum. Çok geç saatlerde, çok böyle konserlerden, yayınlardan hemen önce bazen sanatçı arkadaşlarla iletişim halinde oluyoruz. Tabii burada ilk yapmak istediğim şey sesi bir görebilmek, yani görebilecek pozisyondaysak ses tellerini görmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, bu bir kanamaysa, bu bir ses teli ödemiyse, bu bir çok ciddi bir enfeksiyonsa
O zaman ne olursa olsun programı iptal etmek gerekiyor. Ama bu bir larenjite bağlı, yani reflü larenjitine bağlı veya hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya çok aşırı kullanıma bağlı bir problemse, o zaman tabii ki ısıtma egzersizleri, ses terapisi egzersizleri, bir takım ilaçlar, işte konser veya performans saatine kadar yapabildiği kadar sesini dinlendirmek, ondan sonra bol sıvı tüketmekle bir şekilde show must go on şeklinde devam ettirebiliyoruz yani. Evet, hakikaten çok zor bir şey o yayını sürdürmek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Önemli bir konuydu. Bizi bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, sağlık merkezi birazdan devam edecek. Horlayanlar boşanmaya kadar gidiyor. Çoğumuz da horladığımızı kabul etmiyoruz efendim. Ve özellikle horlamanın yanı sıra uyku apnesi. Çok riskli, hayatımızı riske eden bir problem. Bütün bunlarla birazdan sağlık merkezi devam edecek. 30 saniye sonra Doktor Erkan Uygur bizimle olacak. Bizden ayrılmayın. Uyku apnesi ve horlama neden olur? Uyku apnesi tehlikeli midir? Uyku apnesi nasıl tedavi ediliyor? Uyku apnesi ve horlama sorunu olanlar dikkat! Operatör Doktor Erkan Uygur sağlık merkezinde sizler için anlatıyor. Efendim, az önce söylediğim gibi horlama problemi ve uyku apnesi hakikaten hayatı sekteye uğratabiliyor. Bütün bunları konuşacağız şimdi. Özel Göztepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden operatör doktor sevgili Erkan Uygur hocam bizlerle. Horlayanlar, uyku apnesi olup gece soluğu kesilenler, gündüz hatta direksiyon başında uyuyanlar bile var. Bizi arayabilirsiniz her zaman olduğu gibi telefonlarımızdan. Sevgili Züleyha sizleri yayına bağlamaya devam edecek. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Zayıflamış gördüm sizi. Tabii bende de horlama olduğu için. Gerçekten mi? Evet. Horlamayı çözüm mü zayıflamak? Tabii ki çözüm. Hem horlama hem de uyku apnesi için iyi bir çözüm. Öyle mi? Bilmiyordum bunu. Peki şimdi hocam, horlama ve uyku apnesi bunlar çok girift iki durum mu? Evet. Yoksa hani sadece uyku apneniz olabilir ya da sadece horlamanız olabilir mi? Şöyle anlatabiliriz aslında. Uykuyla ilgili hastalıklara 3 sınıfa bölüyoruz. En başta basit horlama, daha sonra hipoapne dediğimiz bir kavram. Bu oksijen miktarında azalma. Üçüncü aşama ise apne dediğimiz şey. Apne de uyku sırasında solunumun tamamen durması. İlk başta horlama bir ses, titreşim sesi. Aslında nefes alırken burnumuzda, özellikle boğaz, küçük dil ve yumuşak damakta sert ve kasılma özelliğini kaybetmiş yumuşak dokuların havanın geçmesi esnasında titreşimiyle oluşan bir ses. Ama bu patoloji, bu hastalık ilerlediği zaman ciddi anlamda bir mekanik tıkanıklık ve dokuların oksijen alımında bir azalma ortaya çıkıyor ve bu süreç bundan sonra başlıyor. Bunun tetiklediği çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Zaten bunları konuşacağız. Şimdi peki hocam, horlama ile ilgili şu var. Her insan bir şekilde horlar mı? Yani bazen diyoruz ki çok yorgundum, horlamışım. Hiçbirimize kabul etmiyoruz ama o da ayrı konu. Aslında yani normal insan fizyolojisinde horlama diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Eğer horluyorsanız ya havanın girdiği yerden başlarsak burundan nefes alıyoruz. Burnun giriş noktasında bir tıkanıklık olabilir. Burun kemik ve kıkırdak yapısında bir sorun olabilir. Havanın yolculuğuna devam ettiğimizde hava daha sonra geniz bölgesine geliyor. Geniz eti olabilir. Devam ettiğimizde yumuşak damak, küçük dilde problem olabilir. Dil kökünde problem olabilir. Yani normal bir anatomiye sahip insanda horlamanın olmaması gerekiyor. Yani öyle yorgundum, horladım diye bir durum olamaz. Hayır, yok kesinlikle. Ya alkol almışsınızdır, dil geriye kaçmıştır. O mesela. Onun dışında bazı antidepresan ilaçlar normal anatomisi olan insanlarda aynı şekilde horlama yapabilir ama normal anatomisi olan bir insanın horlaması mümkün değil. Mutlaka bir uzmana gidilmeli galiba. Kesinlikle. Yani aslında horlama uyku apnesi için bir ön uyarıcı olabilir. Sonrası için. Evet. Peki şimdi uyku apnesi mutlaka önemsenmeli diyoruz biz. Evet. Çünkü hakikaten çok ciddi bir problem. Bir anlatalım mı? Uyku Tabii. apnesi nasıl başlıyor? Belirtileri neler? Gecede kaç kez soluğum kesilebilir? Şimdi bir kere hani evliyse kişi, tek yaşıyorsa aslında fark etmesi biraz zor oluyor ama hani evde arkadaşı, eşi varsa kesinlikle öncelikle kameraya çekmesini öneriyoruz. Horlamayla başlıyor ama uyku sırasında ataklar geçiriliyor. Nefes durduğu zaman ani uyanma atakları. Buna apne diyoruz zaten. Apnenin ne olduğunu kısaca tanımlarsak 10 saniye
den 30 saniyeye kadar, hatta bazen daha uzun olabiliyor, solunumun tamamen kesilmesidir. Buna bağlı olarak 30 saniye burnunuzu tuttuğunuzu düşünün. Nefes almadığınızı 1 saat boyunca. Sürekli olarak kalp bu mevcut durumu karşılamak için olması gerekenin 2 katı kadar daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla kalbin yükü artıyor. Hastanın baş boyun bölgesinde terlemeler başlıyor. Ciddi anlamda kalpte yorulma ve taşikardi dediğimiz kalp atım sayısında artış ortaya çıkıyor. Bu sürekli almaya başladığında obezite, yani bir taraftan da yağ yakamıyorsunuz aslında. Kilo vermeye çalışıyorsunuz ama apneniz olduğu için kilo veremiyorsunuz. Gece uykularında bölünme, sık idrara çıkma, diyabet, şeker hastalığı, onun dışında cinsel fonksiyon bozukluklarından tutun da birçok hastalığa sebep oluyor ve daha önemlisi aynı hastalığın sıkıntılarını gündüz de çekmeye başlıyorsunuz. Entelektüel ve bilişsel fonksiyonlarda azalma, hatırlayamama, konsantre olamama. Mesela öğle yemeğini yediniz, benim çok sık uykum geliyor. Aslında bu gece uyunan uykunun kalitesizliğinin bir göstergesi. Uyku 2 aşamada oluşuyor. REM ve non-REM, derin uyku. Apnesi olan insanlar kesinlikle normal fizyolojik bir uyku uyuyamadığı için derin uykuya geçemiyor ve sabah inanılmaz derecede yorgun kalkıyor. Baş ağrılarıyla kalkıyorlar ve öğlen sürekli bir uykuya eğilim. Hatta direksiyon başına uyuyan insanlar var. Çok kazanın sebebiymiş bu, değil mi hocam? Bu aslında Amerika'da bir olayı takiben başladı. Bir şoförün direksiyonda uyuması sonrasında ortaya çıkan kazalar aslında apnenin tarihinde önemli bir nokta. Bundan sonra çıktı. Amerika'da, yurt dışında özellikle şoför ya da pilotlara mutlaka uyku testi yapılır. Çünkü gündüz iş sırasında eğer yaptığınız şey başka insanların hayatını etkiliyorsa uyku apnesi önemli bir hastalık. Evet, bakalım Ankara'dan Aysun Hanım ne soracak bize? Aysun Hanımcığım günaydın, iyi sabahlar olsun. Günaydın. Buyurun, sorunuzu alayım. Ben eşim için soracaktım. Uyku apnesi var ve durmadan gece nefes durmaları oluyor. Tedavisi nasıl olur? Her hekime güvenebilir miyiz her ameliyat için? Peki. Hoşça kalın. Şimdi eşler çok müzdarip çünkü hakikaten o çırpınarak uyanma hali, değil mi hocam? Evet. Korkutuyor. Bir yandan horlamayı, bir yanda çırpınarak uyanma. Şimdi hanımefendi diyor ki ameliyatı var mı bunun? Oraya gelecektim ama madem Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta şöyle bir sınıflarsak, sırayla gidersek, uyku apnesi şikayetiyle hasta doktora geldi, nasıl bir yol izleniyor? Uyku apnesiyle gelen hastaya öncelikle tabii tam bir kulak burun boğaz muayenesi yapıldıktan sonra hastadan mutlaka nöroloji, yani sinirle ilgili, sinir sistemiyle ilgili bir problem olup olmadığını anlamak için nöroloji konsültasyonu da istiyoruz. Çünkü bazı uykuda nefes durmaları beyinle ilgili olabiliyor. Beyindeki uyku merkeziyle. Bütün bunları yaptıktan sonra problemin kulak burun boğaz ile ilgili olduğunu düşündük. Örneğin hastanın burnunda problem var, küçük dilinde, yumuşak damağında, kilolu bir hasta. Hastayı öncelikle uyku testi için yönlendiririz. Uyku testi dediğimiz şey şu: bir gece uyku laboratuvarında evde uyur gibi uyuyorsunuz. Bu anda yapıyorsunuz? Yatırıyorsunuz. Tabii hasta yatıyor, evdeki konfor sağlanmaya çalışılıyor tabii, ama bazı hastalar uyuyamıyor tabii. Uyku sırasında kalp grafisi, beyin grafisi, efendime söyleyeyim, karın hareketleri, kandaki oksijen düzeyi, tansiyon, kalp ritimleri hepsi ölçülüyor. Bu test sonucunda ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam aslında 1 saat içerisinde sizin kaç defa uykunuzun 10 saniye veyahut da daha uzun süreli durduğunu gösteriyor. Mesela hastalarınız arasında 10 saniyeden atıyorum 40 saniye nefes duran var mı? Var. 40 var, saniye. Tabii ki. O işte hastanın durumu ve anatomisiyle ilgili. Onlar ileri düzeydeki apne hastaları. Uykuda kalp durmaz mı hocam? Tabii şimdi şöyle bir şey var zaten. Uyku apnesi tanısı konan bir hastanın uykuda kalp krizi geçirme riski %25 ile 30 arasında değişiyor. Bu çok yüksek bir oran ve süreç ilerledikçe risk de artıyor. Testi yaptırdık. Testin sonucunda bize bir rakam geliyor. Rakama bakıyoruz. Oradaki rakam bize hastalığın ağırlığı veya hafifliği konusunda bilgi veriyor. Sonra tedavi sürecine geçiyoruz. Öncelikle tedavide ameliyat kesin çözüm müdür? Ameliyat %65-70 oranında bir çözümdür. Ama bazen ameliyat tek başına bir çözüm değil, tamamlayıcı tedavidir. Diğer bir tedavi yöntemi de CPAP ya da BiPAP dediğimiz maske tedavisi yöntemidir. Ama bazen maske tedavisinde başarılı uygulayabilmeniz için hastaya bir takım cerrahi modeller uygulamanız gerekiyor. Öncesinde. Evet. Şimdi mesela hastayı muayene ettik. Burunda problem var, kıkırdak eğriliği, septum deviasyonu, burun eti büyük, yumuşak damak küçük değil, kilodan dolayı çok aşağı sarkmış ve kasılma özelliğini kaybetmiş, pelte haline almış. Bu hastaya maske verseniz bile maskeyi çok yüksek ayarda çalıştırmanız gerekir.
burada maskenin toleransını azaltır. Yani maske kullanımını bile konforlu hale getirebilmek için bazen ameliyat yapmanız gerekebiliyor. Ameliyatlarda burun kıkırdağının düzeltilmesi, burun etinin küçültülmesi, diğer bir fazla uyku apnesindeki yumuşak doku ameliyatlarıdır. Bunlar aslında hastalar için biraz sıkıntılı ameliyatlar. Tarihi süreç içerisinde incelersek uyku apnesindeki yapılan ameliyatlar ilk başta biraz daha radikal ameliyatlardı. Önceden küçük dil, yumuşak damak, bademcik hepsini alıyorduk. Hastayı rahatlatıyorduk. Hasta kilo veriyordu, rahatlıyordu ama bu ameliyatların uzun dönemde hastalar için bir takım sıkıntılar oluşturduğunu gördük. Mesela küçük dilin tamamen alınması bazı hastalarda yutma güçlüğüne, boğazda takılma hissine, boğazda ciddi kurumaya, nazofaringel bölgede yetmezlik dediğimiz yutarken gıdanın burnuna kaçmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla teknoloji ve çalışmalar geliştikçe minimum doku rezeksiyonlarıyla maksimum sonuç almaya çalışıyoruz. Küçük dili katlıyoruz, yumuşak damaktan ufak parçalar çıkartıp yukarıya çekiyoruz. Dil köküne bir takım müdahaleler yapıyoruz ama hastayı takip ediyoruz. Gerekirse ameliyat ettiğimiz hastaların bir kısmına tamamlayıcı olarak CPAP dediğimiz yöntemi öneriyoruz. O maskeyi kullanmak da çok kolay değil ama. Çok önemli bir şey. İnanın hani kulak burun boğazcı olarak şunu söyleyebilirim. Kulak burun boğazdaki en büyük acillerden bir tanesi uyku apnesidir. Ciddi anlamda. Görülme sıklığı çok mu yüksek Türkiye'de bu? Özellikle son yıllarda obezitenin artması beslenme alışkanlığına bağlı olarak arttı. Bir de çocuklarımızı düşünürsek hepsi genellikle fast food, okulda ya da işte dışarıda besleniyorlar. Gelecek kuşaklar için çok daha ciddi olacak. bir tehlike oluşturmakta. Efendim Batman'a dönelim. Batman'dan Mehmet Bey hattımızda imiş. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar inşallah. İnşallah. Hadi buyurun sorunuzu alayım. Estağfurullah rica ederim hocam. Hocam kısacası benim hanım biraz hem hortlama yapıyor. Aynı zamanda da ses tellerinde biraz o sesi kesiliyor. Bir gün arayla sesi açılıyor, diğer günü kapanıyor. Acaba dedim sizin muhterem hocamıza bir soralım. Acaba nedeni nasıl yapalım? Şimdi siz dediniz ki hanım horluyor mu dediniz başta? Evet aynı. Evet. Hanım bunu duydu mu şu an? Hanım bunu Evet, duydu hocam. mu? Ha duydu. Eyvahlar olsun. Tamam, Bir de dediniz ki bir gün sesi kısılıyor bir gün açılıyor. Doğru mu? Aynen. Bir gün kızdırıyorsunuz bir gün sakin mi kalıyor? Nedir? Evet hocam. Peki hoşça kalın. Eşinize sevgilerimi iletin lütfen. Hoşça kalın. Şimdi hocam hanımefendi horluyor. Bir kere biz hanımlar asla kabul etmiyoruz normalde horladım. Saçım ya ne münasebet oluyoruz. Horlama için mesela ne yapılabilir? Bir de sesi bir kısılıyor bir açılıyor diyor. O horlamayla ilintisi var mı? Tabii olabilir. Şöyle söyleyeyim. Aslında kadınlarda horlama çok daha az gözüküyor. Bu biraz da şeyle ilişkili. Gırtlak yapısının uzunluğu ve solunum yolunun uzunluğuyla ilgili bir durum. Erkeklerde boyun çevresi 43 santim, kadınlarda 37 santimi geçtiği zaman yani ense kalınlaştıkça horlama artıyor. En başta kiloyu sormak lazım. Evet yani boyun çevresiyle direkt birebir ilişkisi var. Body mass index dediğimiz vücut kitle indeksiyle birebir ilişkisi var. Öncelikle hani eşinin kilosunu öğrenmemiz gerekiyor bir. İkincisi uyku apnesi olan kişilerde daha demin de konuştuğunuz gibi reflü çok sık gözüküyor. Gastroözofagel reflü yani asitin ve pepsin dediğimiz maddenin mideden gırtlağa yemek borusuna gelmesi çok daha sık karşılaştığımız bir şey. Özellikle kilo varsa, uyku apnesi de varsa bu hastaların çok büyük bir kısmında reflü de eşlik ediyor. Bu ses kalitesini doğal olarak bozuyor. Horlamada çözüm bir kere öncelikle kilo vermesini öneriyoruz. 2 pozisyon. Bazen bu hastalara işte sırtının ortasına bir cep, oraya bir sert top, tenis topu öneriyoruz. Hasta sırt üstü yatmasın. Sırt üstü yattığı zaman refleks olarak acıya bağlı olarak yan dönmesi. Kafanın yüksekte, aslında bedenin yüksekte, bel kısmından vücudun yan olarak yatması basit pozisyonel değişikliklerle horlamayı ortadan kaldırabiliriz. Onun dışında kilo verilmesi çok önemli. Yani ciddi bir diyet programı ya da bazen gerekiyorsa hatta bariyatrik zayıflama cerrahisi bile öneriliyor. Çünkü hayat kurtarıcı. Onun dışında da tabii daha demin söylediğimiz gibi yapılabilecek kulak burun boğaz anlamında cerrahi bir takım manevralar varsa onları da en kısa süre içerisinde yapılması gerekiyor. Lazım. Çünkü müdahale etmediğiniz zaman yaşta ilerledikçe bu basit horlamalar uyku apnesine dönebiliyor. Peki horluyorsak KBB'ye gidiyoruz çünkü uyku apnesi gibi ciddi bir problem karşımıza çıkabilir. Efendim bakalım sokaktaki vatandaş horlama ve uyku apnesine ilişkin ne söylemiş bir dinleyelim neler söylüyorlar.
Efendim, uyku apnesi nedir biliyor musunuz? Uyku sinirselden oluyor. Yani normal sinirselden. Yani çok panik ataktan da olabilir. Uyku apnesi nedir sizce? Uyku bozukluğu gibi geliyor bana. Uyku apnesi nedir efendim? Uyku apnesini bilmiyorum ki. Hiç uyuyamıyorum ben gece. Neden acaba? Bilmiyorum işten mi çalışmaktan mı uyuyamıyoruz. Vallahi uykuda nefes kesilmesi gibi bir şey herhalde diye biliyorum. Uyku apnesi uyku problemi olan bir hastalık olduğunu zannediyorum. Sizde oldu mu hiç öyle bir şey? Sanıyorum uykuda tam uyuyamamak galiba. Öyle biliyorum yani. Uyku apnesi nedir biliyor musun? Biliyorum. Yani uyurken çocukların nefes almakta zorlandığı, horlama. Herhalde onlar geniz etinin büyümesi galiba. Uyku apnesi mi? Ben bilmiyorum. Uyku apnesi nedir? Duydunuz mu hiç? Uyku apnesi uykusuz kalma olduğunu biliyorum. Evet hocam, şimdi kimi diyor ki yahu zaten uyuyamıyorum. Yani problemlerim var, uyuyamıyorum. Kimi diyor ki uykuda nefes durması. Çok kişi biliyor. Ama bu programda özellikle ben şunu vurgulamanızı çok rica ediyorum. Horlama deyip geçmeyelim, değil mi? Kesinlikle. Uyku apnesi deyip hiç geçmeyelim. Bunun bir tedavisi var sonuçta. Yani şöyle bir şey vardır, hani bazen büyüklerimiz hikayeyi anlatırken duyarsınız ya, uykusunda öldü. İşte aslında o uyku ölümlerinin belki de çok çok büyük bir kısmı uyku apnesine bağlı. Uykuda kalp krizi ve kalbin durması. Horlama da bunun ilk alarmı olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda biraz daha tetikte olup çevremizden böyle bir şikayet geliyorsa en kısa sürede bir kulak burun boğazcıya başvurmasını öneririm insanlara. Ya horlama sadece yorgunlukla falan Hayır, kendimizi hayır. avutmayalım. Kesinlikle. Şu anatomik sistemde mutlaka Bir bozukluk olduğunu, bir var. problem olduğunu ortaya çıkartıyor. Valla ben yayından önce hocama dedim, hocam ben arada böyle tuhaf sesler çıkıyor. Ben bile baktıracağım çünkü bu uyarıyı aldıktan sonra mutlaka görünmeniz lazım. Basit bir şey değil. İstanbul'dan Kazım Bey mi hattımızdaymış efendim? Günaydınlar. Günaydın. İyi Buyurun. çalışmalar, hayırlı sabahlar. Efendim bilmukabele buyurun, sorunuzu alalım. Hocama bir sorum var. Ben geceleri çok horluyorum. Eşimi rahatsız ediyorum. Çevremde olan insanlar var. Diğer odada yatan çocuklarım var. Onlar rahatsız oluyor. Bir türlü bir çare bulamadık. Kulak burun boğaza gittim. Kilonuz var biraz fazla dediler. Kilonuzu verin geçer. Kiloyla olacak bir iş değil. Yanımda kilolu insanlar da var. Onlar horlamıyorlar. Ben horluyorum. Bana bir çare. Aman doktor diyor kendileri Kazım Bey, bana bir çare diyor. Efendim hoşçakalınız. Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi beyefendi o kadar kederli gidiyor ki yani şişmanlar var horlamıyor. Ben niye horluyorum? Yani şöyle söyleyeyim, Kazım Bey'in bir kere hani kiloyla horlama ve uyku apnesinin beraber olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle başka şişmanlar da horluyordur. Horlamaması mümkün değil. Çünkü söylediğimiz gibi bu direkt anatomiyle ilişkili bir durum. Boyun kalınlaşırsa? Tabii 43 santim söyledik. Boyun kalınlığı 43 santimi geçtiği zaman direkt olarak uyku benim apnesi. boyum horlamaya müsait mi? Zayıflayayım mı? Yani bayanlarda genellikle pek olmuyor ama Demin iştaha bağlı. ölçüyordum da ekrandan birden görünce. Önemli ama değil mi bu kalınlık? Tabii, kesinlikle. İşte kadınlarda 37 santim, erkeklerde 43 santim. Önemli rakam. Orada da hani büyük ihtimalle kilonun etkisi var. Kazım Bey kilo veremiyorsa bile hani kulak burun boğazcı olarak büyük ihtimalle yumuşak damak, küçük dil ve bademcik üzerinde yapılacak küçük bir takım operasyonlarla ciddi anlamda bir rahatlama sağlanabilir. Dolayısıyla aslında her şeyin çözümü var. Yani horluyorsanız da uyku apneniz varsa da cerrahi Kesinlikle. ya da işte ona uygun Maske maske kullanarak bunun çözümü Bir de var. şunu unutmayalım, bazı durumlar var. Bunlar hani zayıf olsanız da horlamaya ya da uyku apnesine yol açabilir. Bunlar doğuştan gelen anatomik bozukluklar. Örneğin alt çeneniz çok geride. Damak kavsi çok dar. Bu tip durumlarda farklı cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Bunlar ileri faz ameliyatlar dediğimiz alt çeneyi ilerletme ameliyatları. Bunlar biraz zor ameliyatlar ama inanılmaz derecede başarı ve sonuçları iyi olan ameliyatlardır. Bunlarda daha çok yüz anomalisi olan, örneğin çocukta geniz eti var. Küçükken ameliyat ettirmiyorsunuz. Ağızdan nefes aldığı için çocuğun alt çene gelişmiyor ve geride kalıyor. Aynen.
Bu çocuklar da ileride uyku apnesine aday hastalar. Evet. Dolayısıyla ailelere şunu söyleyeyim. Uyku apnesi aslında yetişkinlerde olduğundan çok daha önemli bir problem olarak çocuklarda Çocuklarda da gözüküyor. var. Okul başarısı, sosyal davranış hepsini etkiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun, var ediyorum. olun. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nde bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın böbrek taşları olanlar bizi izleyin ve tüp bebek tedavisi de konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.